Oyunda prestij kasmanın çok basit bir yolu olduğunu biliyor muydun? Hatta bu yöntemlerle 200 toplam prestijlere bile kasabiliyorsunuz. İşte bu videoda hızlıca prestij kasmak için yapmanız gereken şeyleri göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Bir savaşçınızla sıfırdan 1000 kupaya ulaşınca prestij 1, 1000'den 2000'e çıkınca prestij 2 ve 2000'den 3000'e çıkınca da prestij 3 oluyorsunuz. Ben bu videoda daha çok 1000'den 2000 kupaya kadar yani prestij 1'den kolayca prestij 2 yapmayı göstereceğim. Fakat elbette prestij 1 yapmak isteyenler için de videonun devamında birkaç taktik paylaşacağım. Prestij kasmaya başlamadan önce bilmemiz gereken birkaç şey var. İlki kasacağımız savaşçının seviyesi ne kadar yüksek olursa işimiz de bir o kadar kolay oluyor. Eğer en basit şekilde kupa kasmak istiyorsanız seviye 11 olan yıldız güçleri, aksesuarları, hiper şarjı, buff'leri ve eşyaları full bir savaşçıyla oynayın. İlla her savaşçınızın böyle olmasına gerek yok. Fakat en az bir iki tane savaşçınızı tamamen maxlarsanız onlarla çok basit bir şekilde prestij 2'lere kasabilirsiniz. Ama eğer hesabınız maxsa da prestij kasmak çocuk oyuncağı olacak ve tüm savaşçıları prestij 2 yapmanızda hiçbir engel yok. Max savaşçılarla oynamanızın yanında takım arkadaşlarınız da max karakterlerle oynarsa işiniz 3 kat daha basit olacak. Eğer randomlarla oynarsanız yanınıza kimin geleceğini bilemezsiniz. O yüzden size tavsiyem 1500'lerin üstünde kasarken kulüpten veya başka yerlerden takım arkadaşlarıyla oynamanız. İlk olarak hızlıca sıfırdan 1000 kupaya nasıl çıkacağımıza bakalım. Bu kupa bantlarındaki oyuncular genelde oyuna yeni başlamış kişiler oluyor. Bu oyuncuları yenmek için düzgün bir savaşçıyla düzgün bir haritada oynamanız yeterli. Takım arkadaşlarına falan da gerek yok. Oyun moduna savaşçınızın tarzına göre karar verebilirsiniz. Mesela canı yüksek bir şey oynuyorsanız savaş topu, elmas kapmaca gibi modlarda, nişancı savaşçılarla knockout, ödül avı, hasarı yüksek savaşçılarla da soygun gibi modlarda kasabilirsiniz. Eğer bu kupalarda sürekli maç kaybediyorsanız muhtemelen oynadığınız oyun modu savaşçınıza uygun değildir. Kazanana kadar oyun modunu değiştirin ve en çok nerede kazanıyorsanız orada oynayın. Bu şekilde yaparsanız kısa sürede prestij 1'e çıkmış olacaksınız. Oyunda şöyle bir güzellik var ki rakipleriniz sizin yetenek seviyenize göre belirleniyor. Yani çoğu zaman karşısında oynadığınız kişiler sizin yeteneğinizdeki oyuncular olacak. İyi oynuyorsanız iyi oyunculara karşı, kötü oynuyorsanız kötü oyunculara karşı. Fakat bir takımla giriyorsanız yetenek seviyesi takımınızdaki en iyi oynayan kişiye göre belirleniyor. Yani yanınızdaki ustalar ligi seviyesinde ama siz gizemli seviyesinde oynuyorsanız rakibe ustalar seviyesinde oynayan kişiler atacak. Bunun için takımla kasıyorsanız her zaman kendi liginize yakın kişilerle beraber oynayın. Prestij 2'ye çıkmanın en hızlı yolu kazanma serilerini kullanmak. Eğer 10 maç üst üste kazanırsanız kazanma seriniz size artı 10 kupa veriyor ve her maç 20'şer yükselebiliyorsunuz. Fakat az önce dediğim gibi randomlarla girerseniz kimin geleceği belli olmadığı için kazanma serisi oluşturmak çok zor. Bir maçınızda AFK biri gelirse boşu boşuna tüm kazanma serinizi kaybediyorsunuz. Takımla oynamanın önemi işte bu yüzden. Fakat her maçımızı kazanıp yüksek bir kazanma serisi nasıl oluşturacağız? Kupada oynarken maça başlamadan rakibinizin ne alacağını göremezsiniz. Mesela atıcı bir savaşçıyla oynuyorsanız tanklara karşı iyi olabilirsiniz. Fakat rakibe Mortis gibi bir savaşçı gelirse sizi oynatmaz. Bu yüzden takımınızı oluştururken rakibe gelebilecek her savaşçıyı düşünmelisiniz. İdeal bir takımda bir tane suikastçı, bir anti tank ve bir nişancı veya canı yüksek bir savaşçı olmalı. Bu şekilde rakibe sürpriz bir savaşçı asla gelmez ve her maçınızı düzenli olarak kazanabilirsiniz. Tüm video boyunca 3v3 modlarına göre konuştum. Fakat bazı kişiler hesaplaşma modunun prestij kasmak için iyi olup olmadığını merak ediyor olabilir. Aslında hesaplaşmada da kupa kasılabilir. Fakat sadece birkaç spesifik savaşçıyla yükseklere kasabilirsiniz. Mesela hesaplaşmada Grom oynamaya çalışırsanız bunun pek iyi gitmeyeceğini tahmin edebilirsiniz. Çoğu kişi burada suikastçı ve tank savaşçılar oynuyor. O yüzden hesaplaşma modunda en basit kasılabilecek savaşçılar kesinlikle Crow, Colette, Charlie gibi anti tanklar. Fakat Prestij 2'nin üstünde hesaplaşmayı önermiyorum çünkü takımlaşma çok fazla oluyor. Videonun başlarında da dediğim gibi en basit prestij kasmak için oynayacağınız savaşçıya uygun bir oyun modu seçmeniz lazım. Ama her oyun modunda ustalaşıp düzenli maç kazanabilmek oldukça zor. Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak da her oyun modunun kendine has taktiklerini öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.